Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü video konumuz ısı cam. Çift camda deniliyor. Şöyle göstereyim. PVC pencerelerde kullanılan çift yönlü buhar yapmayan cam. Şimdi arkadaşlar bununla ilgili çok sorular geliyor. Ben de denk gelirse hani böyle bir çift cam denk gelirse videosunu çeker paylaşırım demiştim. Şimdi şöyle başlayayım arkadaşlar. Dilerseniz çift cam arası, yani şu iki cam, hem burada cam var hem burada var. Şöyle alt. Bakın şöyle göstereyim, zaten kalınlığından anlayacaksınız. Ortasında da bir tane çıta var. Şöyle göstereyim onu da. Metal çıta var arkadaşlar. Bunun içinde de bu önleyici ilaç var. Yani camın hava almadığı sürece, yani şu ilacı güzel çekildikten sonra hava almadığı sürece bu yapmasını, terlemesini engelleyen bir madde var, öyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bunun içerisi buhar yapıyorsa, ki çok sorulan sorulardan bir tanesi, YouTube üzerinde de çok araması var. Tamiri yok, öyle söyleyeyim. Temizlenme olayı yok arkadaşlar. Sizi görsel olarak rahatsız ediyorsa direkt camı değiştireceksiniz. Buraya kadar temizlenmeyeceğiyle ilgili bilgi alanlar videonun devamını izlemeyebilirler. Çünkü ekstra detaylı bilgiler vereceğim. Baştan söyleyeyim ki sonra kızmayın. Hani sonuna kadar bizi izlettirdin madem temizlenmiyor. Çünkü diğer videoda aynı ona benzer yorumlar yapıldığı için baştan söylüyorum. Tamir yapan firmalar var mı? Var. Örnek veriyorum. Bu nasıl açılır onu da göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde, fabrikada da o şekilde açılıyor veya atölyede, camcılarda, yani öyle söyleyeyim. Şöyle göstereyim kabaca. Şöyle maket bıçağıyla şu şekilde arkadaşlar tam birleşen yerinden bu şekilde kesiyorlar. Keserek şu çıtadan ayırıyorlar bunu, tamam mı? Bunu siz yapamazsınız. Nasıl yapıldığını bilin. Ee, Daha sonra açtıktan sonra, komple açtıktan sonra şu şöyle söyleyeyim, şu çıtaları da değiştiriyorlar. Değiştirmiyorlar çıtayı, öyle söyleyeyim. Birleşen yerleri var. Köşe kısımlarından ilacını değiştiriyorlar. Yani ilacı yenileniyor. Zaten bu zahmete girene kadar yenisini yaptırın, daha iyi. Ondan dolayı söylüyorum. Yani tamirle uğraşmayın. Cam sağlamsa sadece buhar yapıyor, benim görselimi engelliyor, İşte şu şekilde göstereyim. Rahatsız ediyorsa değiştirebilirsiniz. Rahatsız etmiyorsa size bir şey yok arkadaşlar. Çok bir zararı yok. Ha, özelliğini yitiriyor mu? Yitiriyor. Gene dediğim gibi, yani yüzdeye vurduğum zaman %90 size bir zararı yok, yani öyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bunlarda iki çeşit yapanlar var. İki çeşit derken, bir, fabrikasyon yapanlar var. Fabrikasyon dediğim, büyük firmalar yapıyor onu. Tamamen kesip makine veriyorlar. Yani temizliğini makine yapıyor. Ayarlarının her şeyini makine yapıyor. Makine yaptıktan sonra ilaçlama kısmına geçiliyor. İlacı da çok önemli arkadaşlar. Burada da bu her şeyde olduğu gibi bu camlarda da aynı şekilde kalite değişiyor. Zaten büyük firmalar 10 yıla kadar garanti veriyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Geçen bir müşterimize denk geldi. Yeni yaptırmış. Ya dedi, ben dedi yaptıralı 2 sene oldu dedi. Buhar yapıyor dedi. Dedim ki arayın dedim yaptırdığınız firmaya. Firmada sağ olsun yardımcı olmuş. Fabrikasyon olduğu için 10 yıl garantisi varmış. Ücretsiz bir şekilde camları, yani buharlanan camları değiştirmiş firma. Herkes böyle şanslı olmayabiliyor maalesef. Bazı müşteriler de sıkıntı yaşıyor. Yaptıranlar, yani firma diyor ki bizle alakalı değil diyor. Çıkıyor işin içinden. O yüzden iyi firmaları, iyi insanlara denk gelelim, yani öyle söyleyeyim cümleten hepimiz için. Onun dışında da dediğim gibi merdiven altı yapan firmalar var. Onlarda da nasıl yapılıyor arkadaşlar? Camları kendileri kestikten sonra, çok eskilerden bahsedeyim. Yenilerde gene merdiven altı olanlar da gene makine kullanıyorlar ama bir fabrikasyon gibi olmuyor tabii ki. Eskiden kağıt gazeteyle silerlerdi arkadaşlar. Sildikten sonra şu şekilde birleştirirlerdi. Hatta ben çıraklığım zamanında hatırlıyorum, şu çıtanın içindeki buhar o maddeyi şöyle avucumuza dökerdik avucumuza. Onu ıslattığın zaman direkt elini yakardı, tutamazdın. Yani zaten özelliği o. Şu camın içinde buhar yapmamasını engelliyor. O olmadığı zaman, zaten özelliğini yitirdiği zaman buhar yapıyor arkadaşlar. Tamam, sebebi bu. Onu elle dolduruyorlar. Köşeleri birleştiriliyor çıta halinde. Önce cam koyuluyor, alt cam. Onun üzerine çıtası koyuluyor. Şu şekilde gene göstereyim şöyle. Metal çıta koyuluyor. Metal çıtanın üstüne de son cam koyuluyor. Ondan sonra şu izolasyon şeyi var arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Siyah macun, bu özel bir şeydir. Özel bir macundur. Yani ne silikon ne de çekomastiktir. Bunun ilacı, farklı bir ilaç kullanılıyor.
Onun çok iyi çekilmesi lazım hava almaması için. Genelde de dediğim gibi merdiven altı işletmelerde öyle bir şey sorunlar çıkıyor. Yani ilacı düzgün çekilmeyebiliyor. Zamanla da hava aldığı için buhar yapıyor. Bunu da anladık. Şimdi bir de şu yanılgı var arkadaşlar. Şimdi özellikle yorumlara Instagram'da işte Facebook'tan da bizim sayfamız var. Oradan da takip edebilirsiniz. Orada soruluyor, mesaj atıyorlar bize. Herkese cevap veremiyoruz arkadaşlar. Herkese cevap verirsek sıkıntı yani. Şöyle söyleyeyim. Totalde bizim 50 bin'e yakın abonemiz var. Sosyal medya platformunda. Anlayış bekliyoruz sizden. Herkese tek tek yardımcı olursak zaten iş yapamayız arkadaşlar. Orada şöyle söyleyeyim. İşte ben camım buhar yapıyor. Mutfakta buhar yapar arkadaşlar. İçinden yapmaz ama. Dış kısmında yapar. Yani bezi elinize aldığınız zaman, sildiğiniz zaman buhar gidiyorsa camda sıkıntı yok. O yemek yapıldığı zaman buhar oluyor. Mutfakta olanlar için söylüyorum. Onda sorun yok. O camın bozuk olduğu anlamına gelmez. Onun dışında çok nadir de olsa bina şeyiyle alakalı arkadaşlar. Mantolamadan dolayı. Yani içeride hava sıcak, dışarıdaki hava soğuk. İzolasyon düzgün olmadığı için buharlanma yapar. Ya genelde içeriden yapar. Merdivenin üzerine doğru sular akar. O da dediğim gibi çok nadir. Yani şimdi ben kendi evimden baz alayım. Bizim evimiz 33 yıllık. Aşağı yukarı 25 yıldır da plastik doğrama kullanıyoruz. Yani çift cam, ısı cam kullanıyoruz. Ben hiç bu buhar yaptığını hatırlamıyorum. Hatta binamızda da mantolama yok. Ne demek istediğimi anladınız. Bu binanın şeyle alakalı arkadaşlar. Kuzey bölgesine bakan yer daha farklı olabiliyor. Güney bölgesine bakan yer daha farklı olabiliyor. O da dediğim gibi yani direkt cama suç atmıyoruz. Dediğim gibi içindeyse tamam. Ama dışındaysa bezle sildiğiniz zaman gidiyorsa bu sizin ya doğramanın izolasyonu düzgün değildir. Hava alıyordur bir yerde. Soğuk sıcak birleştiği zaman buhar yapar zaten. Tek camlarda zaten direkt buhar yapar, o normal. Çift camlarda buhar yapmaz. Çok nadir yapsa, az bir şey de yapsa bu cam onu tolere eder. Sağlam bir camdan bahsediyorum. Onun dışında benim aklıma gelenler bunlar arkadaşlar. Bunlarda şimdi şöyle şeyler de çıktı. Bilenler bilirler. İki cam arasına jaluzi yapılıyor arkadaşlar. Jaluzi dedim perde, yani perde komple şu şekilde camın içinde. Onu da bu ay içerisinde bir montajımız var. Onunla videosunu çeker size paylaşırım. Yapılmış bir şekilde, öyle anlatmayla olmaz. Görsel gibi olmaz ondan dolayı. Benim aklıma gelenler bunlar. Tekrar edeyim arkadaşlar. Isı cam arası çift camda deniliyor. Buhar yapıyorsa bunun temizliği yok. Tamir olayına da hiç girmeyin. Hatta yapabiliyorsanız, elinizden de geliyorsa, cam çok büyük değilse, mesela örnek veriyorum, bu bizim numune penceremiz. YouTube kanalımızda zaten arama yerine gelin. Çift cam nasıl sökülür videosu var. O şekilde söküp ya camı götürün kendiniz ya da ölçüsünü alın. O ölçüde çevrenizde çift cam yapan veya pima pencereler varsa yaptırın. En azından alıp kendiniz takabilirsiniz. El becerisi olanlar yapabilir. Bazıları yapabiliyor. Bazı müşteriler var. Yapıyorlar yani. En azından işçilik parası, servis ücreti vermemiş olursunuz. Onun dışında benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bu tarzda içerikler paylaşmaya devam edeceğiz. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Reklamlara da atlamadan izleyin ki bize maddi destekte bulunmuş olursunuz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.